Bir gazeteci düşün. Elinde sadece kamerası var ve girdiği yerden kimse canlı çıkmamış. Gece yarısı. İsimsiz bir ihbar maili alan bağımsız gazeteci Miles Upshur, terk edilmiş sanılan Mount Massive Akıl Hastanesi'ne gider. Ancak burası sıradan bir akıl hastanesi değildir. İçeride devlet deneyleri, kontrolden çıkmış hastalar ve insanın aklını bozabilecek bir gerçek saklanıyordur. Miles içeri girdiği anda ilk gariplik dikkatini çeker. Kapılar kırılmıştır. Koridorlarda kan izleri vardır. Güvenlik görevlileri parçalanmış halde yerde yatıyordur. Ama en korkutucu şey sessizliktir. Çünkü hastane aslında hala doludur. Arabasını hastanenin dışında bırakıp içeri gizlice giren Miles, ilk başta buranın terk edildiğini düşünür. Ancak birkaç dakika içinde bunun büyük bir hata olduğunu anlar. Koridorlardan garip sesler gelir. Uzaklardan çığlıklar duyulur. Duvarlarda kanla yazılmış mesajlar vardır. Ve her adımda sanki biri onu izliyormuş hissi oluşur. Daha giriş bölümünde tavandan asılmış cesetler görürüz. Hastane adeta cehenneme dönmüştür. Normal bir insanın birkaç saniye bile duramayacağı bir yerde Miles ilerlemeye devam eder. Çünkü artık geri dönmek de kolay değildir. Bir süre sonra Miles, içeride kalan hastaların, yani varyantların tamamen delirdiğini fark eder. Bu insanlar yıllarca gizli deneylere maruz bırakılmıştır ve artık insan gibi davranmıyorlardır. Kimisi kendi kendine konuşur, kimisi duvarlara kafa atar, kimisi ise gördüğü herkesi öldürmeye çalışır. Hastanenin her köşesi farklı bir delilik seviyesini gösterir. Tam kaçmaya çalışırken karşısına devasa bir adam çıkar. Chris Walker. Hastanedeki en korkunç varlıklardan biri. Dev cüssesiyle Miles'ı yakalayıp pencereden aşağı fırlatır. O andan sonra artık tek amaç vardır: hayatta kalmak. Chris Walker sadece fiziksel olarak korkutucu değildir. Aynı zamanda hastanedeki olayların yayılmasını engellemeye çalışır. Çünkü içerideki insanların dışarı çıkmasının dünyaya felaket getireceğine inanır. Bu yüzden önüne çıkan herkesi öldürür. Ama Outlast'ın olayı sadece jumpscare değildir. Oyunun arkasında çok daha karanlık bir hikaye vardır. Mount Massive Hastanesi'nde Murkoff Corporation adlı gizli bir şirket deneyler yapmaktadır. Amaçları insan zihnini kontrol etmek ve Wallrider denilen doğaüstü bir varlık yaratmaktır. Wallrider, görünmez gibi hareket eden ölümcül bir organizmadır ve deneyler sırasında kontrolden çıkmıştır. Hastanedeki herkes ya öldürülmüş ya da delirmiştir. Miles ilerledikçe korkunç görüntüler görür. İşkence odaları, parçalanmış cesetler, dini takıntılara sahip delirmiş insanlar. Hastanenin her bölümü ayrı bir kabus gibidir. Özellikle karanlık bodrum katları ve terk edilmiş ameliyathaneler oyunun atmosferini inanılmaz güçlendirir. Outlast'ın en güçlü yanı da burada ortaya çıkıyor. Oyun sürekli oyuncuyu rahatsız ediyor. Sadece korkutmuyor, huzursuz ediyor. Çünkü gördüğümüz şeyler canavar değil, bir zamanlar normal insan olan kişiler. Ve oyunun en rahatsız edici karakterlerinden biriyle burada tanışırız: Father Martin. Martin, yaşanan tüm olayların kutsal olduğuna inanan saplantılı bir rahiptir. Ona göre Wallrider bir canavar değil, bir çeşit tanrısal varlıktır. Miles'ın buraya gelişi de tesadüf değildir. Martin sürekli Miles'a rehberlik eder ama aslında onu daha büyük bir kabusun içine sürükler. Father Martin'in en korkutucu tarafı sakin konuşmasıdır. Çünkü bağırmaz, tehdit etmez, sadece olan her şeyi kabullenmiş gibidir. Bu da karakteri daha rahatsız edici yapar. Hatta bir noktada kendisini yakarak arınmaya çalışır. Bu sahne oyunun ne kadar karanlık bir atmosfere sahip olduğunu açıkça gösteriyor. Ancak hastanedeki tek tehdit o değildir. Miles bir süre sonra Dr. Richard Traeger ile karşılaşır. Ve işte oyunun psikolojik olarak en ağır bölümleri burada başlar. Dışarıdan bakıldığında sakin ve hatta komik konuşan bir doktor gibi görünür. Ama aslında insanlara deney yapan sadist bir psikopattır. Miles bir sandalyeye bağlayıp parmaklarını keser. Bu sahne, Outlast'ın neden bu kadar unutulmaz olduğunu tek başına gösteriyor. Çünkü oyun sana korkuyu sadece canavarlarla vermiyor. İnsanların ne kadar korkunç olabileceğini de gösteriyor. Dr. Traeger'ın bölümü aynı zamanda oyuncuların en stresli bölümlerinden biridir. Dar koridorlarda saklanırken sürekli onun ayak seslerini duyarsınız ve yakalandığınız anda kaçma şansınız neredeyse yoktur. Özellikle dolaplara saklanma mekanikleri oyunun tansiyonunu çok yükseltiyor. Çünkü bazen düşman sizi görmese bile birkaç santim ötede dolaşmaya devam ediyor. Oyuncu da sadece nefes seslerini dinleyerek bekliyor. Oyunda savunmasız olmamız korkuyu daha da artırıyor. Çünkü elimizde silah yok.
Sadece geceleri görebilen bir kamera var ve kameranın pili biterse tamamen karanlıkta kalıyoruz. Bu kamera sistemi Outlast'ın en ikonik özelliklerinden biri haline geldi. Özellikle gece görüşünü açtığınız anda ortaya çıkan yeşil görüntü oyunun atmosferini inanılmaz güçlendiriyor. Ama aynı zamanda pili sürekli azalttığı için oyuncuyu paniğe sürüklüyor. Pillerin azaldığı anlarda karanlık koridorlarda dolaşmak gerçekten oyunun en korkutucu anlarını oluşturuyor. Çünkü bazen önünüzde ne olduğunu göremiyorsunuz ve birkaç saniye sonra birinin size doğru koştuğunu fark ediyorsunuz. İşte Outlast'ı özel yapan şey tam olarak bu. Oyun sana güçlü hissettirmiyor. Tam tersine sürekli çaresiz olduğunu hissettiriyor. Miles ilerledikçe Murkoff şirketinin yaptığı deneylerin detayları ortaya çıkmaya başlar. Hastalara ağır psikolojik işkenceler uygulanmıştır. İnsanların bilinçleri parçalanmış, zihinleri kırılmıştır. Amaç, insan beynini Walrider ile uyumlu hale getirmektir. Deneyler sırasında birçok insan ölmüş. Yaşayanlar ise akıl sağlıklarını tamamen kaybetmiştir. Murkoff şirketi için insanlar sadece test deneyidir. Ve deneylerin merkezindeki kişi Billy Hope'tur. Billy, yıllardır dev makinelerin içine bağlı şekilde yaşamaktadır. Bedeni neredeyse tamamen yok olmuş ama zihni Walrider ile birleşmiştir. Murkoff şirketi onu kontrol altında tuttuğunu sanmıştır ama aslında kontrol çoktan kaybedilmiştir. Oyunun sonlarına doğru Miles sonunda gerçeği tamamen öğrenir. Walrider aslında bir deney sonucu ortaya çıkan ölümcül nanoorganizmadır. Ama onu kontrol eden kişi Billy Hope isimli hastadır. Miles, sistemi durdurmak için Billy'nin yaşam destek ünitesini kapatır ve kısa süreliğine başarılı olur. Billy ölür. Hastane sessizleşir. Ama tam Miles kurtulduğunu düşünürken özel birlikler hastaneye girer. Çünkü Murkoff şirketi gerçeğin dışarı çıkmasını istememektedir. Miles, daha çıkış kapısına ulaşamadan silahlı askerler tarafından vurulur. Her şey bitmiş gibi görünürken oyunun en büyük olayı gerçekleşir. Walrider, yeni taşıyıcı olarak Miles'ı seçer. Yani oyunun sonunda Miles ölmez. Aslında dönüşür. Askerler bir anda görünmez bir güç tarafından parçalanmaya başlar. Kamera yere düşer. Çığlık sesleri duyulur. Ve ekran karardığında artık eski Miles diye biri kalmamıştır. Outlast'ın finali aslında bize çok net bir şey söylüyor. Bu hastanedeki gerçek canavarlar sadece delirmiş insanlar değildi. İnsan zihniyle oynayan insanlardı. Belki de en korkunç şey karanlık değildir. İnsanın aklını kaybetmesidir.